hepinize. İsmim Baran Köseoğlu. Ben Sabancı Üniversitesi'ni bitirdikten sonra data mining üzerine çalıştım ve machine learning, yani data mining üzerine proje yaptıktan sonra onu IEEE Berlin'e gönderdik. Ondan sonra Colendi ile karşılaştım ve Colendi'ye başladım. Şu anda Colendi veri takımında veri bilimcisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yani blockchain tarafında software developer işleri de yapıyorum aslında. Her ne kadar veri bilimcisi olarak çalışsam da. Daha önce konuşan konuşmacıların konuşmalarını dinlediğim zaman aslında sentiment analizleri, işte NLP gibi bir tane daha vardı ama hatırlayamadım. Tam konuşmada söyleyeceğim sırada aklıma gelir diye düşündüm. Onlar üzerine bahsettiler. Biz aslında bunları blockchain, yani kredi skorlamasını biz blockchain üzerinde yapmaya çalışan ve yapan aslında bir firmayız. Dolayısıyla blockchain üzerinde çalıştığımız için çok disruptive bir teknoloji. Aslında tüm bu algoritmalar, yani dediğimiz işte learning'ler, mining'ler aslında belki de değişecek, belki de sentiment analizi biz tamamen ledger üzerinde yapacağız. Dolayısıyla bu böyle bir teknoloji içerisinde çalıştığım için çok mutluyum açıkçası. Kendimden bahsettim. Bizim motivasyonumuz aslında burada gördüğünüz, heatmap'te gördüğünüz kitle. Şöyle ki aslında yani yaklaşık olarak 2 milyar insanın hiç financial service'e access'i yok. Ben bu arada sormayı unuttum ama hiç Türkçe konuşmayan kişi var mı bilmiyorum. İlk defa inisiyatifin bir etkinliğine katılıyorum. Umarım yoktur. Any non-native speakers here? No. Okay. Dolayısıyla aslında biz motivasyonumuz finansal servislere erişim olmayan insanlara aslında kredi skorlaması algoritmasını sunmak ve blockchain üzerinde yapmak bunu. Nedenlere daha sonra geleceğim fakat ilk olarak motivasyonumuzdan bahsetmek istedim. Aslında mevcut kredi skorlama metotlarının birçoğu regression ve scorecard'lara dayanıyor. Yani sizin business objectivinize göre amaçlarınıza bağlı olmasıyla beraber burada sizin belirlediğiniz birkaç variable üzerinden ve daha önce de sizin büyük ihtimalle üzerine çalıştığınız birkaç istatistik çalışmalarından sonra siz aslında puanlama yapıyorsunuz bu variable'ların aldığı belli başlı değerlere göre. Örneğin işte Age of Applicant'a baktığımız zaman 30 yaşından mesela öncesine 0 puan vermiş. Bu World Bank'ten alınan bir scorecard ve mesela bu banka 0 puan vermeyi öngörmüş. Hoş görmüş gibi söyleyeyim. Fakat biz bunun böyle olmayacağını ve böyle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Aslında skorlama modellerinin şöyle baktığımız zaman ikiye ayırabiliriz. Bir machine learning modelleri var, makine öğrenme modelleri, işte istatistiksel modeller var. Ve işte en çok kullanılan modeller diye ayırdık. Daha sonra buradaki kullanılan veri tiplerine baktık. Machine learning modelleri olarak işte 3'e ayırabiliyoruz hepinizin de bildiği gibi. İşte supervised, eğer tekli ise bizim datalarımız, semi-supervised ve unsupervised şekilde. İstatistiksel modellerde aslında parametrik istatistiksel modeller, diskriminant analizi, logistik regression gibi non-parametrikler var. K-nearest neighbor, bu pointleri birbirine ne kadar yakın olduğu ve onları daha sonra gruplama ve decision tree'ler var. En çok kullanılan modeller de regression modelleri. Niye? Aslında kredi skorlamasında şöyle bir engeliniz var önünüzde. Siz bir insana kredi vermediğiniz zaman bunu niye vermediğinizi veya niye ya da daha şöyle söyleyeyim, niye bu puan aralığında bir kredi skoru verdiğinizi açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla aslında nedenlerinizin olması gerekiyor. Bu variable'ları da, yani kullandığınız modelinizde kullandığınız variable'ları da anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla en çok regression modelleri konuluyor. Ve aslında kullanılan data source'larda işte sizin geçmişinize, transaction geçmişinize bağlı, financial history'e bağlı ve aslında bizim de tüm insanları kapsamadığını düşündüğümüz ve bunun alternatif bir yol olmasını düşündüğümüz şekilde yapılıyor. Alternatif kritik skorlama modellerine bakarsak aslında neural network'lar çıkıyor. İşte SVM'ler olabilir ve aslında homophilia based credit scoring denilen, belki bilmiyorum çoğu katılımcının buradaki duymadığı daha önce credit scoring modeli var. Eylemler aslında
çok daha accurate, istatistiksel modellere göre çok daha accurate outcome'lar verebiliyorlar. Fakat bunların şöyle dezavantajları var. İşte mesela veriniz eğer küçükse overfit edebiliyor. Yani çok kompleks bir algoritma ya da model çalıştırmanın onun üzerinde belli bir size artısı olmuyor. Ve aslında çok da explanatory olmuyor. Dolayısıyla siz bir insana niye işte 400 ile 500 arasında bir skor verdiğinizi çok açıklayamıyorsunuz kompleksleştikçe modeliniz. Aslında fonksiyonlarınızı ve belki de yani eğleninizi biraz daha semi-supervised bir şekilde çalıştırsanız olabiliyor. Fakat yani genelde çok explanatory olmuyor. Daha sonra SVM'ler aslında bir olasılığınız ya da decision tree kullanmak bir olasılığınız. Homophily based credit scoring de aslında şunu söylüyor. Diyor ki eğer benim skorum atıyorum şu an 500 ile 600 arasındaysa ve benim arkadaşım da sonuçta benim network'ümden yararlandığı için onun da skoru benimkine yakın olması gerekiyor diyor. Yani benim arkadaşımın finansal servislerle hiçbir ilişkisi olmayabilir. Tamamen dijital dünyada yaşıyor olabilir. Veya hiçbir geçmişi olmayabilir. Fakat bizim aramızda belli bir yakınlıktan dolayı, o yakınlığın tabii dereceleri var. Diyor ki aslında benim skoruma yakın bir skor almış olması gerekiyor diyor. Ve biz bu kredi skorlamasını aslında blockchain üzerinde yapıyoruz. Blockchain üzerinde yapmamızın birçok sebebi var. Yani traditional kredi skorlamalarının aslında centralization problemi, yani aslında bir kurumun elinde olması ve bu kurumun tüm datalarla isteyeceği zaman oynayabilmesi. Security problemi var. Yani sizin datanız aslında bir kuruma gittiği zaman sizin o datanız üzerinde hiçbir güvenliğiniz kalmıyor. Yani bu en son data breach'ler, örnek vermek gerekirse işte Facebook'un en son yaşadığı data breach, Equifax'ın yaşadığı breach mesela bunlara bir örnek. Traditional, yani aslında 5 C's of Credit'e bakıyor. Yani işte capacity'dir, conditions'dır, collateral'dır. Bunların hepsine bakıyor fakat bunların hepsini aslında çoğu zaman historical dataya bakarak yapıyor. Dolayısıyla sizin historical datanız yoksa elinizde aslında çok accurate olmayan, belki de hiç olmayan size sonuçlar veriyor. Biz şu anda credit scoring'i blockchain üzerinde yaparken aslında bunu bir secure environment'ta yapmaya çalışıyoruz. Yani kimsenin erişimin olmayacağı, sizin datanızın sadece sahibinin sizin olabileceği, yani dolayısıyla sadece sizin private key'inizle açılabilecek ve tabii ki de bunu biz partnerlerimizle ve kendi ürettiğimiz teknolojilerle yapıyoruz. Colend App aslında yani user interface'i bu şekilde. Bizim kullandığımız alternatif data source'lar dediğimiz social media data source'larımız, işte survey'lerimiz ve işte psychometric testlerimiz gibi aslında 5 farklı türde kullandığımız data source var ve bunların hepsi de alternatif data source. Eğer white paper'larımızı veya technical paper'larımızı okumak isterseniz colend.com'a bekleriz, her zaman bekleriz aslında. Okumasanız da gelebilirsiniz. Ve biz aslında alternatif datalarla birlikte kredi skorunuzu sizin çıkartıyoruz. Benim sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız